Merhabalar. Bugün çok güzel bir konuyu konuşacağız. SIBO'yu konuşacağız. Yani ince bağırsağınızda fazla miktarda istenmeyen bakterilerin çoğaldığı bir durumu konuşacağız. Kiminle konuşuyoruz? Alerji diyetisyeni Aysu Onur'la konuşuyoruz. Evet Aysu Onur, hoş geldin. Hoş bulduk hocam, merhaba. Merhabalar. Önce bir seni kısaca tanıyalım. Ben alerji diyetisyeniyim. İstanbul Alerji'de Ataşehir Şubesi'nde çalışıyorum. Alerji doktorlarımızla beraber hem çocuk alerjilerinde, bebek alerjilerinde hem de yetişkin alerjilerinde ve aynı zamanda gıda intoleranslarında da diyet planlaması yapıyorum. Çok güzel. Şimdi bugün sizinle SIBO'yu konuşacağız. Evet. SIBO deyince nedir bu SIBO? SIBO açılımına baktığımızda Small Intestinal Bacterial Overgrowth diye geçiyor. Yani ince bağırsaktaki bakterilerin aşırı üremesi ya da büyümesi olarak geçiyor. Yani istenmeyen bakterilerin aşırı üremesi. Evet. Yani aslında bizim insan vücudumuzda trilyonlarca bakteri var. Ama organdan organa bu bakteri sayısı değişiyor. Ama fazla aşırı olması, yani ince bağırsakta sayının özellikle 105'in, yani mililitre başına düşen koloni miktarı 105'in üstündeyse biz SIBO tanısı alıyoruz. Demek ki bakterilerin sayısı fazla. Evet. Peki bakterilerin sayısı fazla olunca ne oluyor? Ne gibi belirtilerle karşımıza çıkıyor? Daha çok sindirim sistemini etkileyen belirtiler ortaya çıkıyor. Yani gaz, şişkinlik, karın ağrısı, kabızlık, ishal gibi veya daha çok böyle eksiklik olarak demir eksikliği, D vitamini eksikliği ya da B12 eksikliği görüyoruz. Ya da yağlı dışkı görebiliyoruz, steatore dediğimiz, ya da kilo kaybı da hastalarda görülebiliyor. Demek ki eğer izleyicilerimizden gaz olan, sık sık gaz şikayeti olan, karında şişkinlik olan, kakası yağlı olabilen, kabızlık olabilen durumlarda veya vitamin eksikliği sık sık karşılaşan durumlarda demek ki akla SIBO hastalığı, yani bağırsağımızda aşırı miktarda bakteri üremesi durumu, tablosu aklımıza gelmeli. Evet, yani böyle belirtiler varsa şüphelenebiliriz. Şüphelenebiliriz. Peki, böyle bir durumda ne yapması gerekiyor ailelerin? Kime başvurması gerekiyor? Öncelikle tanı için test yapılabilir. Bu testler 2 tane. Hem nefes testi var hem de ince bağırsak kültür testi var. Altın standart olarak kültür testi geçiyor ama hem daha pahalı bir işlem hem de gastroenterolog bulunması yapılırken gerekiyor. Yani kültür almak için biraz Zor bir işlem. kolonoskopi falan yapılması gerekiyor. Zor bir test. Evet, yani uzun, Onun yerine yorucu. daha kolay olan nefes testi Nefes yapılabiliyor. testi. Peki nefes testi yaptırmak isteyen aileler nefes testi yaptırmadan önce nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bir hazırlık yapması gerekiyor mu? Yani öncelikle nefes testinde biz şekerli solüsyon veriyoruz. Yani bu şekerli solüsyonun amacı burada bakteriler şekerle beslendiği için, yani şu an testin amacı olarak daha sonrasında metan ve hidrojen gazı salınımı yapıyor Peki bakteriler. şeker ve metan gazını tabii ki ölçeceğiz ama teste gitmeden önce belirli bir süre aç kalması gerekiyor mu? Belirli bir diyet yapması lazım mı? Nasıl bir hazırlık gerekiyor? Şöyle, diyet bazen bir gün önceden özel bir beslenme gerekebiliyor. Bazı yasaklı besinler oluyor, işte buğday, baklagiller ya da işte soya gibi. Ama aynı zamanda test yapılırken de sigara içilmemesi gerekiyor, fiziksel aktivite yapılmaması gerekiyor. Demek ki bir gün önceden bir egzersiz yapmasınlar. Evet. Sigara içmesinler, bir gün önceden kessinler sigarayı. Aynen. Demek ki bir gün önceden akşam yemeğinden sonra aç kalsınlar ve sigara içmesinler. Fiziksel aktivite bir gün önceden yapmasınlar, Evet. ve sabah geldiği zaman da SIBO testi için nefes testi öncelikle yapılacak. Nefes testi önce hiç şekerli su vermeden önce bir testi alınacak. Aynen. Daha sonra da şekerli su içiriyoruz ve Evet. belirli dakikalarda nefes testi yapıp ve buradaki hidrojen veya metan gazının miktarına bakıyoruz. Evet. Buradaki temel felsefe ne? Özellikle buradaki fazla miktarda bakteri olunca fazla miktarda hidrojen ve metan gazı oluşturmasına dayanıyor. Eğer ilk ölçülen değere göre şekerli su içtikten sonra herhangi bir zaman diliminde hidrojen gazı 20'den fazla fark varsa, metanda da 10'dan fazla fark varsa artık SIBO'nuz kesinleşmiş oluyor. Öyle değil mi? Metan gazı daha hassas bir belirteç oluyor bizim için. Metan gazı da hassas olabiliyor. Yani onun üzerinde olduğu zaman belirti verebiliyor. Ama hidrojen ölçümü de bize fayda sağlıyor. Peki bunun tanısını buna göre koyduk.
Tanısını koyduktan sonra ne yapmak gerekiyor? Teşhisini koyduktan sonra. Daha sonrasında tedavi olarak diyet tedavisi verilebiliyor. Ya da antibiyotik tedavisiyle de başlayabiliyoruz. Daha sonra da işte antibiyotik tedavisi ve diyet tedavisiyle bunu hallediyoruz. Zaten bunun diyetini ve tedavisini zaten bir başka canlı yayınımızda konuşacağız. Peki bu testi yaptırmadan önce dikkat etmemiz gereken konuları da ailelerimiz öğrenmiş oldu. Peki bu SIBO'yu, bu aşırı derecede bakteri çoğalmasını artıran nedenler ne? Niye bazı insanlarda bu oluyor? Daha çok mide ya da bağırsak ameliyatlarından sonra biz bunları görebiliyoruz. Kron hastalığı gibi bağırsak hastalıklarında da bu bir neden oluyor. Ya da kanser hastalarında, siroz hastalarında da SIBO görebiliyoruz. Bunların yanında dediğimiz gibi antibiyotik tedavisi çok uzun süre almış hastalarda da bir neden olmuş oluyor SIBO için. Demek ki birçok risk faktörü var. Evet. Bağırsak problemleri olanlarda, siroz olanlarda olabiliyor. Peki bu SIBO testinden başka hangi tahlillere istemek gerekiyor? Hangi incelemeleri yapmak gerekiyor? Yani test olarak nefes testi ve ince bağırsak kültür testi tanı için yeterli oluyor. Bir de bununla beraber de aslında bir de vitamin değerlerine de bakmak Evet. gerekiyor. Minerallere bakmak gerekiyor. Örneğin kalsiyum eksikliği, magnezyum eksikliği olabiliyor. Vitamin D vitamini, B12 Evet. vitamini Aynen. ne bakmak gerekiyor. Demirine bakmak gerekiyor. Folik asitine bakmak gerekiyor. Çinkosuna. Yani bazı vitaminlerin eksiklikleri var mı yok mu diye bakılması lazım ki tedavide de daha sonra bunları da kullanabilelim diye. Çünkü diğer türlü hangi vitamin eksik olduğunu öncesinde bakmak gerekiyor. Ve bir de ne demiştik? Risk faktörleri var. Bağırsakla alakalı problemler. Bununla alakalı özellikle bağırsakla alakalı bazı problemlerin olup olmadığını öğrenmek için de kandan bazı tahliller Evet, yapılmasında fayda var. Bu tahlillerin sonucuna göre ve SIBO'daki bu nefes testi sonucuna göre de teşhisi koyuyoruz. Teşhisi koyduktan sonra da diyetisyenlerle beraber antibiyotik ve diyet ve aynı zamanda eksik olan vitaminleri ve yanında vitaminler yanında bağırsakları restore eden bazı bileşenleri vererek tedavi ediyoruz. Hayat kalitesini artırmaya çalışıyoruz. Ama burada en önemli noktalar ne? Belirtiler. Bu belirtilerin bu diyetten sonra düzelmesi gerekiyor ve diyetle düzelmeyen hastalara da özellikle altta yatan başka hastalık olup olmadığını öğrenmek için de o zaman bazı tahliller özellikle kolonoskopi gibi, endoskopi gibi bazı incelemeler yapılmasında fayda olabilir diyoruz. Evet, doğru. Evet, bununla alakalı başka bize söylemek istediğin bir şeyler var mı? Genel olarak SIBO için şüphelendiğimizde İBS ile karıştırılabiliyor. Testlerde mesela hidrojen testi pozitif çıkanlarda biz aynı zamanda İBS'den de şüpheleniliyorsa İBS'de diyare olan eşlikçi ve hem de diyare ve konstipasyonun görüldüğü mix tip olan İBS'yi de pozitiften almış oluyoruz. Ya da metan gazında da İBS'de konstipasyonlu hastalar için de pozitif tanı almış oluyoruz. Yani ayrı olarak bir belirteç değil ama aynı zamanda hastalar İBS'den de şüpheleniyorsa böyle bir şeyi akıllarında tutabilirler. Yani İBS dediğimiz şey ailelere buradan anlatalım. Irritable bağırsak sendromu. Irritable bağırsak sendromu genelde kendini kabızlıkla gösteriyor. Bir sebebi bilinmeyen bir durum aslında. Daha çok stresin ön planda olduğu durumlar da var. Ve bazen de ishal atakları da bazen aralarda olabiliyor. Ve bunlar da özellikle SIBO ile karıştırılabiliyor. SIBO ile irritable bağırsak sendromu ayırmanın yolu da nefes testiyle ayırabiliyoruz. Onun için bu nefes testiyle ayırıp eğer nefes testi normal çıkarsa da o zaman irritable bağırsak sendromu açısından da özellikle besin intolerans testlerinden faydalanabiliyoruz. Evet. Besin intolerans testi yapılmasında fayda var. Demek ki böyle kabızlıkla gelen durumlarda SIBO ve irritable bağırsak sendromu açısından da besin intolerans testinin birlikte yapılması faydalı olabilir diye düşünüyoruz. Evet, doğru. Evet. Aysu Onur'u irritable bağırsak sendromu ve SIBO testi konusunda nasıl ayırıcı konusunda nasıl ayırırızı da konuşmuş olduk ve SIBO'nun belirtilerini, teşhisini konuşmuş olduk. Ve diyoruz ki alerjiden uzak, Sağlıklı günler dileriz. sağlıklı günler diliyoruz Kendinize ve bizi iyi takip etmeyi unutmayın. Eğer yeni videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız bizi takip edin ve bildirimlerinizi açın diyoruz.
Aysu Onur'a, alerji diyetisyeni Aysu Onur'a bize katıldığı için, yayına katıldığı için teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere.